Birini tanıyorsun. Her tartışmada bağırıyor. Eleştirilince öfkeleniyor, sessiz kalınca pasif agresif oluyor. Sonra ne diyor biliyor musun? Ben buyum. Peki ya sen? Sürekli insanları memnun etmeye çalışıyorsun. Hayır diyemiyorsun. Herkes seni sevmezse huzursuz oluyorsun. Sonra sen de diyorsun, benim karakterim böyle. Ama bir dakika, gerçekten mi böyle? Yoksa bu davranışların altında farkında olmadığın bir şey mi var? Davranış bozuklukları denince sadece saldırganlar, tehlikeliler, suçlular gelmesin aklına. Bazen en sessiz olan bile kendi içinde bir savaş verir. Sadece kimse görmez. Hatta o bile fark etmez. Bu videoda konuşacağımız şey şu: bir davranış kişilik midir yoksa bozukluk mu? Ve daha önemlisi, bunu değiştirmek mümkün mü? Çünkü eğer bu soruları sormazsan hayatın boyunca seni yönetenin kendin olduğunu zanneder, aslında bir savunma sistemi içinde yaşarsın. Davranış bozukluğu nedir? Davranış bozukluğu denince çoğu insanın aklına şu gelir: saldırgan, kuralsız, problemli biri. Ama işin gerçeği bu kadar basit değil. Çünkü bazı davranış bozuklukları dışarıdan bakınca gayet normal görünür. Hatta toplum tarafından kabul görür ve ödüllendirilir. Peki nedir bu bozukluk dediğimiz şey? Psikolojide davranış bozukluğu kişinin çevresiyle uyum kurmasını, sağlıklı ilişkiler geliştirmesini ya da duygularını düzenlemesini bozan kalıcı davranış örüntüleridir. Bu davranışlar genellikle sürekli tekrar eder. Kişinin yaşam kalitesini bozar ve en önemlisi, kişi bu davranışın bozuk olduğunu kabul etmez. Hatta çoğu zaman şöyle der: ben zaten hep böyleydim. Ama burada kritik bir şey var. Her garip ya da rahatsız edici davranış bozukluk değildir. Tek bir öfke patlaması, tek bir depresif dönem bir karakter sorunu değildir. Bu tanılar için belirli kriterler gerekir. Süreklilik, yoğunluk ve işlevsellik bozulması. Yani kişi bu davranışı sürekli yapıyor mu? Bu davranış yüzünden ilişkileri, işi ya da iş dünyası bozuluyor mu? Ve farkında olmadığı halde bu davranışı sürdürüyor mu? İşte o zaman artık bu sadece kişilik değil, bir sinyal haline gelir. Ve bu sinyalin adı şudur: dikkat, burada bir şeyler yolunda gitmiyor. En sık görülen davranış bozuklukları. Davranış bozuklukları deyince herkesin kafasında bir tip canlanır. Ama asıl tehlike en sık rastlananların en çok normalleştirilmiş olanlar olmasıdır. 1. Antisosyal davranış. Kural mı? Kime ne? Yasalar, kurallar, haklar. Bunlar onun için sadece engeldir. Başkalarının duygularına karşı duyarsız, yalan söylemekte usta, suçluluk hissetmeyen bir yapı. Trafikte kavga çıkarır, insanları manipüle eder, sonra da dönüp der ki herkes kendine bakacak. 2. Narsistik davranış. Ben olmasam hiçbir şey yürümez. Her şey onun etrafında dönmelidir. Eleştiriye tahammül etmez. Empati kurmaz. Ayna gibi insanlara bakar. İşin varsa varsın, yoksa yoksun. Her başarısızlıkta suçlusu başkadır. Asla kendisi değil. 3. Pasif agresif davranış. Bir şeyim yok ama her şeyim var. İyiyim der ama suratı beş karıştır. Açık açık kızmaz ama içten içe seni cezalandırır. Reddetmez ama asla kabul de etmez. Konuşmaz ama sustuğu her saniyede bağırır aslında. En çok da kendine. 4. Borderline eğilim. Beni ya çok sev ya hiç sevme. Aşırı uçlarda yaşar. Bir gün seni göklere çıkarır, ertesi gün yok sayar. Terk edilmekten korkar ama herkesi kendisi terk eder. Sevgisi yoğun, öfkesi yakıcı, yalnızlığı dayanılmazdır ve en çok da kendi içinde kaybolur. 5. Obsesif kontrol. Bana bırak, ben yaparım. Düzgün olsun. Her şey kontrol altında olmalı. Planlar, notlar, tekrarlar. Benden başka kimse doğru düzgün yapamaz. O yüzden kimseye güvenmez, yorgun düşer ama vazgeçmez. Çünkü kontrol etmek onunla kalmak gibidir. Kontrolü kaybederse kendini kaybedecektir. Bunlar sadece en sık rastlanan örnekler. Ama hepsinde ortak bir şey var. Davranış bir savunmadır. Altında çoğu zaman travma, korku, güvensizlik, değersizlik vardır. Ama dışarıdan bakan sadece semptomu görür. Ne kadar sorunlu biri olduğunu. Peki ya biz? Biz kendimizi ne kadar dışarıdan görebiliyoruz? Toplumun normalleştirdiği bozukluklar. Bazı insanlar çok bağırır. Bazıları her tartışmada haklı çıkmaya çalışır. Bazıları kırar, döker, üzülür, sonra hiçbir şey olmamış gibi davranır. Ve ne derler biliyor musun?
Beni böyle kabul edin. Aslında bu bir savunma değil. Bu bir uyarı cümlesidir. Ben değişmeyeceğim, siz alışın. Toplum bu cümleleri önce yadırgar, sonra alışır. Sonra tekrar edenleri ödüllendirir. Ve bir gün o davranış bir kişilik özelliği gibi anlatılmaya başlanır. Aşırı kontrolcü birine ne denir? Titiz. Hiç empati kurmayan birine yönetici ruhlu, manipülatif birine kıvrak zekalı. Böylece bozukluk başarı hikayesi gibi süslenir. Sosyal medya bu döngüyü besler. Toksik davranışlar etkileşim alır. Öfkeli tweetler paylaşılır. Empatisiz yorumlar gülücük toplar. Ve herkes yavaş yavaş daha sert, daha saldırgan, daha baskın olmaya çalışır. Ve kimse şunu sormaz. Bu davranış neden bu kadar yaygın oldu? Çünkü cevap acı verir. Çünkü biz bunu normalleştirdik. Bu davranışlar değişebilir mi? Şimdiye kadar birçok davranıştan bahsettik. Kimi bağırıyor, kimi susuyor, kimi kontrol ediyor, kimi terk ediyor. Peki bunlar kader mi? Hayır. Ama değiştirmek için önce kabul etmek gerek. Kabul zayıflık değildir. Bende bir sorun olabilir diyebilmek belki de hayattaki en cesur farkındalıktır. Çünkü şunu unutma. Her davranış bir sebebin sonucudur. Kimse narsist doğmaz. Kimse pasif agresif olarak büyümez. Kimse sürekli kontrol etmeye çalışmaz. Eğer bir yerde güveni kırılmamışsa bu davranışları değiştirmek mümkündür. Ama kolay değildir. Terapilerde kendini gözlemleyerek, gerçek ilişkilerde geri bildirim alarak ve en önemlisi kendini doğru tanıyarak bu döngü kırılabilir. Bazen tek bir cümle başlatır o değişimi. Ben böyleyim değil, ben neden böyleyim? Sorunun varsa yalnız değilsin ve bu ses sana şunu söylüyor. Sorun senden ibaret değil ama çözüm seninle başlar. Bu ben miyim? Bu videoyu izlerken belki kendini gördün. Belki anneni, babanı, belki patronunu, sevgilini. Belki ilk kez fark ettin. Ben aslında bazı şeyleri savunmak için böyle davranıyorum. Ya da yıllardır susturduğum bir soru kafanı kurcalamaya başladı. Ben neden böyleyim? Bazen değişmek için ilk adım değişmenin mümkün olduğuna inanmaktır. Ve bazen sadece bir fark ediş yıllardır zincirlenmiş bir davranışı çözmeye yeter. Şimdi senden bir şey istemiyorum. Değiş, dön, düzel demiyorum. Sadece bir adım geri çekilmeni istiyorum. Kendine dışarıdan bakmanı ve sessizce sormanı. Bu gerçekten ben miyim? Yoksa bu sadece beni korumaya çalışan bir başka ben miydi? Davranışlarımız geçmişimizin aynısıdır. Ama geleceğimizin kaderi olmak zorunda değildir. Kendini tanımak belki de en devrimci eylemdir. Çünkü kendini tanıyan kendini değiştirebilir. Kendini değiştiren dünyayı değiştirebilir.